Filipinler, Güneydoğu Asya'da 7641 adadan oluşan bir takımada ülkesidir. Ama bir saniye, burayı dünyanın en çok adaya sahip olan ülkesi sanmayın. Çünkü Filipinler bu konuda asla İsveç ve Norveç ile yarışamaz. İsveç tam olarak 267.570 tane adaya sahip. 7641 adet de pek az sayılmaz elbette. İsterseniz bahsettiğim bu adaların ne kadar büyük olduğunu size gösterebilirim. Filipinleri bizim coğrafyamıza getirecek olursam Ukrayna'dan İsrail'e kadar uzandığını net bir şekilde görmek mümkün. Neredeyse bizimle aynı boyutta olsa da kapladığı alan bakımından bizden oldukça küçük. 300 bin kilometre alana yayılmış olan bu sıra dışı coğrafyada 100 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Asya kıtasının en kalabalık 8. dünyanın ise en çok nüfus barındıran 13. ülkesidir. Ek olarak söylemek gerekirse bazı istatistiklere göre 12 milyon Filipinlinin yabancı devletlerde yaşadığı söyleniyor. Ki benim sevgili dostum Paul şu anda yaşamını Avrupa'da sürdürüyor. Bu yönüyle Filipinliler uzun bir zamandan beri bir ulus veya inanç mensuplarının ana yurtlarından koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşadıkları için dünyanın en büyük diasporasıdır. Bu ilginç bilgiden sonra gelin büyüklüğünü bir de İspanya ile karşılaştıralım. İspanya, Filipinlerin yanında ne kadar da küçük görünüyor, öyle değil mi? Ancak Filipinler Avrupa'dan çok uzak olsa da İspanyol etkisine sahip olmasıyla bilinir. Hatta bu topraklara Filipinler adı İspanya Kralı 2. Felipe'nin onuruna verilmiştir. Peki İspanyollar gelmeden önce bu adalar nasıldı? Dahası takım adalar neden bu kadar önemli ve Filipinler 7000 adanın hepsini nasıl kontrol ediyor? Kemerleri bağlayın. Başlıyoruz. Destek için 1000 beğeni gelir mi? İlk olarak Filipin coğrafyasını anlayalım. Günümüzde Filipinler 3 ada grubuna ayrılmış durumda. Bunlar Luzon, Visayas ve Mindanao. Her birini eyalet gibi düşünebilirsiniz. Luzon yaklaşık 62 milyon insanı barındırıyor. Yani tek başına ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Başkent Manila ve en büyük şehir Quezon City, ayrıca 13 milyonluk bir mega şehir olan Metro Manila'da Luzon adasında bulunuyor. Ayrıca Manila şehri nüfus açısından dünyanın en yoğun şehridir. Basitçe Luzon, ülkenin en önemli ve en büyük adasıdır. Bizdeki Marmara gibi ekonomi bu bölgede dönmektedir. Visayas adaları ile ilgili ilginç bir bilgi var. İspanya Kralı Charles, Aztek ve İnka krallıklarına karşı az sayıda orduyla kolay bir zafer kazanınca gözünü Filipinlere çevirmişti. İşte Visayas, Ferdinand Magellan'ın Filipinler'de ilk karaya çıktığı ve Magellan Savaşı'nda öldürüldüğü yerdir. En güneydeki adalar topluluğu olan Mindanao ise Luzon'dan sonra en büyük ikinci adadır ve 26 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Buradaki nüfusun %21'i Müslümandır. Şimdilerde azınlık gibi görünseler de 20. yüzyıla kadar burada Müslümanlar çoğunluktaydı. Fakat Hristiyan Filipinlilerin göçüyle birlikte demografik yapıda değişimler yaşandı. Bununla beraber Mindanao büyük ölçüde tarım, balıkçılık ve ormancılıkla desteklenen ulusal ekonominin %17'sini oluşturan ülkenin en fakir bölgelerinden biridir. Şimdi İspanyollardan öncesine gidelim. Modern dünyada Filipinleri tek bir ülke olarak biliyoruz. Bu adalar ve bu bölgeler aslında İspanyol sömürgeciliği yüzünden tek bir ülke haline geldi diyebiliriz. Evet, İspanyollar gelmeden önce harita çok ama çok daha karmaşıktı. Çünkü çok daha fazla medeniyet vardı. Filipinler'de eski Kava dili ve eski Malayca karışımı ile yazılan ilk güvenilir yazılı kaynak milattan sonra 900'lü yıllara dayanıyor. O günlerde adalar bir dizi farklı yönetime ev sahipliği yapıyordu. Belirli bölgeler genellikle Brunei Sultanlığı gibi dış güçler tarafından kontrol edilirken aynı zamanda küçük yönetimlere de ev sahipliği yapıyordu. Bu eyaletler genellikle küçük topluluklardan şehir devletlerine kadar çok çeşitli yönetimlerden oluşuyordu. Bizdeki mahalle, köy, semt yönetimine benzer anlamda barangay olarak bilinen bir hükümet biçimini benimsemişlerdi. Öte yandan Filipinler çok kökenli ve mozaik kültürlü bir demografik yapıya sahiptir. Ülke topraklarında tarih boyunca Çinliler, Malay, Hint ve İslami kökenli hanedanlıkların egemenlik savaşı hüküm sürmüştür. Bu sebeple çok renkli ve çeşitli dilleri konuşan insanların yaşadığı bir coğrafya olmakla beraber tam tamına 135 dil konuşuluyordu. İspanyollar gelmeden önce milattan sonra 900 ila 1521 yılları arasında Filipinler'de Datu, Raja, Sultan ve Lakan boylarının kurduğu devletler hüküm sürmüştür. Günümüze bakacak olursak Filipinler Asya'da ana dili olarak Hristiyanlığa sahip birkaç ülkeden biridir. Bu durumda İspanyolların elbette büyük bir etkisi var. Çünkü bu topraklar İspanya tarafından ele geçirilmeden önce büyük ölçüde Müslümandı. Daha da öncesine bakacak olursak Hinduizm ve halk inançlarından oluşan inançlara sahiptiler.
1380'de buraya gelen Maktum Karim adındaki Müslüman kaşif, İslamiyet'i Filipinlere getiren ilk kişiydi. Bazı yabancı kaynaklarda buraya cami yaptırdığı da yazılır. Sulu Sultanlığı'nın kralını Müslüman yaptıktan sonra kralın kızıyla da evlenmiştir. Orta Doğu, Malezya ve Hindistan'dan gelen Müslüman tüccarların akışının ardından İslam burada daha popüler hale geldi. Fakat bu süreç çok uzun sürmedi. Çünkü Filipinler'de başka bir etkili adam ortaya çıkacaktı. Adıysa Ferdinand Magellan'dı. 1521'de adalara geldiğinde tüm takım adaları İspanyol Krallığı için talep etti ve buralara İspanya, Hollanda, Belçika, Napoli, Sicilya, İspanyol Amerikası, Portekiz, İngiltere ve Malta'nın kralı Felipe'nin adını verdi. Sen misin bu kadar uzaktan gelip buranın adını değiştirmek isteyen? Bu olaydan sonra bir okla vuruldu ve öldürüldü. Ama bu misyonerleştirmenin ilk adımıydı. İspanyollar burayı almak için 3 kere daha sefer düzenlediler. Bununla birlikte askerlerin yanı sıra yerel nüfusu Roma Katolikliğine dönüştürmek amacıyla misyonerler de geldi. Ki günümüze bakacak olursak Mindanao ve Sulu Müslüman saltanatlarının dikkate değer istisnası dışında yaklaşık %80 oranında başarılı olmuş gibi görünen bir misyonu gerçekleştirdiler. Daha sonra kısaca özetlemek gerekirse 19. yüzyıl boyunca bir dizi isyan oldu ve isyancılar vahşice bastırıldı. Bu noktada her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Aslında İspanyollar Amerika'ya savaş açtı demek daha doğru olur. İspanya-Amerika Savaşı olarak bilinen bu savaş sonunda İspanya'nın Amerika kıtasındaki kolonilerini yitirmesi, ABD'nin de Büyük Okyanus'un batısında ve Latin Amerika'da yeni bölgeler elde etmesiyle sonuçlanmıştır. O bölgelerden birisi de Filipinler'di. Ve günümüzde Filipinler egemen bir devlet olarak varlığını sürdürüyor. 7641 adadan oluşan 100 milyonluk bu ülke videonun başında bahsettiğim gibi temelde 3 ada grubuna ayrılmış durumda ve 17 bölge, 81 il, 144 kent ve 1491 belediyeden meydana gelir. Başkanlık sistemiyle yönetilen demokratik bir anayasal cumhuriyete sahip. Müslüman Mindanao özerk bölgesi kendi içinde farklı yönetiliyor. Ayrıca Filipinler Malezya'ya ait Sabah topraklarının doğusunda da hak iddia etmektedir. Son olarak ülkemizin de gerçeği olan bir şeye değinmek istiyorum. Filipinler Pasifik deprem kuşağında yer aldığı için ülkede deprem sıklığı ve ne yazık ki yıkıcılığı da oldukça fazla. Ayrıca ekvatora yakın yerleşim konumu Filipinleri tayfun felaketine eğilimli hale getirmektedir. Ki farklı bir videoda Endonezya üzerinden daha detaylı anlatacağım gibi bu bölgeler su altında kalma riskini taşıyor. Endonezya bu duruma tedbir almak için başkentini taşıyor. Yükselen deniz seviyelerine karşı son derece savunmasız olan bir başka Asya megakenti de Filipinlerin başkenti Manila. Dünya gerçekten yeni bir doğuma ve yeni bir döngüye giriyor. Bunu iyi okumak ve anlamak gerek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla 50.000 yolunda bana destek olabilirsiniz. Böylece bu küçük katkınız sayesinde daha fazla insana erişebilirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.